11 Eylül 1978. George Markov adında bir BBC gazetecisi yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor. 3 gün önce grip teşhisiyle hastaneye kaldırılmış ancak durumu gittikçe ciddileşmişti. Markov'un kalbi aniden durdu ve saat 10.40'da doktorlar ölümünü ilan ettiler. Hastanın aniden ölmesiyle şaşkına dönen doktorlar otopsi uygular ve çok şaşırtıcı bir keşifte bulunurlar. Markov'un bacağının arkasında toplu iğne başı büyüklüğünde yuvarlak bir nesne vardır. Fakat bu nesne basit bir toptan ibaret değildir. Çünkü bu küçük nesnenin içinde bir şeylerin gizlenebileceği bir boşluk da vardı. Doktorlar yaptıkları detaylı incelemede bu küçük topun içinde resin denilen çok güçlü bir zehir olduğunu ve Markov'un öldürüldüğünü fark ettiler. Fakat bir BBC gazetecisini kim, neden öldürmek istemişti? Hem de bu kadar gizli bir silahla. Devreye giren CIA ajanları Markov'un geçmişini incelediler ve Markov'un sıradan bir gazeteci olmadığını, onun Bulgaristan'dan kaçmış biri olduğunu öğrendiler. O, Bulgaristan aleyhinde kötü şeyler söylüyordu ve Bulgarlar bunu asla affetmezlerdi. Bunu bir cinayet sebebi olarak gören dedektifler, Bulgar gizli servisinden şüphelenmeye başladılar. Fakat bu zehirli topun Markov'un vücuduna nasıl girdiği hala gizemini koruyordu. Eldeki tek kanıt bu zehirli toplar ve Markov'un ölmeden önce söylediği son sözleriydi. Markov'un son sözleri şunlar olmuştu. Akşam üzeri işimden çıkmış evime doğru yürüyordum. Aniden bacağımda keskin bir acı hissettim. Arkamı döndüm. Bir adam, gülümseyen bir adam, yere düşürdüğü şemsiyesini alarak benden özür diledi ve yanımdan uzaklaştı. Bunları söyledikten yarım saat sonra da Markov öldü. Tam da bu incelemenin yapıldığı dönemde Bulgaristan hükümeti yıkılır ve CIA ajanlarını bile şaşırtan gerçekler ortaya çıkmaya başlar. Çünkü Bulgaristan hükümetinin binasının bodrum katında ortaya çıkanlar birçok suikastin de gözler önüne serilmesini sağlayacaktı. Bodrum katında yüzlerce şemsiye çıkmıştı. Başlarda kimse bu şemsiyelerin neden saklandığını anlayamadı. Fakat yapılan incelemede bu şemsiyelerin çok güçlü silahlar olduğu anlaşıldı. Şemsiye aslında havalı bir tüfekti ve içlerinde de Markov'un ölümünde kullanılan zehirli toplar vardı. Markov'un ölümü çözüme kavuşmuş oldu. Çünkü Georgi Markov da son sözlerinde elinde şemsiyesi olan bir adamdan bahsetmişti. Silahı taşıyan adamın kimliği hala bilinmese de bu şemsiye günümüzde Washington Casusluk Müzesi'nde sergileniyor ve uluslararası casusluğun şeytani sırlarını açığa çıkarıyor. Rus ajanlarının kullandığı ve belki de casusluk tarihinin en sıradışı silahlarından biri de radyoydu. Hiçbir iz bırakmıyor, bir patlama ya da silah işlevi görmüyordu. Bunun yerine daha kesin bir şekilde hedeflerin nedensiz yere ölmesine neden oluyordu. Buna paranormal istihbarat da denmekteydi. Amerikan elçiliklerinde çalışanlar 1960'lı yıllarda nedensiz yere hastalanmaya başlamışlardı. Görevliler aynı anda kanser hastalığına yakalanmışlardı. Çalışanlar depresyona giriyor ve şiddetli ağrılar nedeniyle gözlerine uyku dahi girmiyordu. CIA bu olayı araştırmaya başladı ve Moskova sinyali adını verdikleri bir etkiyle karşılaştılar. Bu, caddenin karşısındaki bir binadan ABD elçiliklerine yönlendirilen bir tür mikrodalga ışındı. Elçiliklere kim girerse girsin kendini kötü hissetmeye başlıyordu. Işınlar üzerinde yapılan analizler, onun insan davranışlarını etkileyen bir radyo sinyali olduğunu ortaya çıkardı. Bunlar, insan düşüncelerini de kontrol etmek amacıyla kullanılabilen çok farklı bir vericiden geliyordu. CIA ajanları bu radyo sinyallerinin olduğu odalara baskınlar düzenledi. Ancak Rus casusları bu baskınları önceden haber almış ve bu öldürücü sinyalleri yayan cihazları kaldırıp odaları boşaltmışlardı bile. Boş odalara baskın yapan CIA ajanları girdikleri yerlerde küçük bir kağıda yazılarak odanın ortasına bırakılmış notlarla karşılaştılar. Notlarda şu satırlar yazılıydı. Görüşmek üzere. Amerikan ve Rus ajanlarının kullandığı gizemli silahlardan biri de el feneri görünümündeki pompalı bir tüfekti. Bu el feneri bekçi kılığına girmiş ya da karanlıkta izini bulmaya çalışan bir evsiz kılığındaki casuslara veriliyor
Bu casuslar da suikast düzenleyecekleri kişilere iyice yaklaştıktan sonra el fenerinin ışığını yakmak için kullanılan düğmeye basarak tüfeği ateşliyorlardı. Ateşlendiğinde ise aynı anda 10 mermi atabilen bu el feneri kesin bir ölüme neden oluyordu. Bir diğer silah da Rus ajanları tarafından kullanılan, görüldüğünde hiç dikkat çekmeyen bir objeydi. Muhteşem güzellikteki kadın Rus ajanları batılı devlet adamlarına yaklaşıyor ve dostluk kuruyordu. Öğrendikleri bilgileri de Rus gizli servisine aktarıyorlardı. Eğer işler ters giderse bu güzel kadın casuslar rujumu yenilemem lazım diyerek çantasından kırmızı bir ruj çıkarıyordu. Ajanlar bu ruju dudağına götürür götürmez ruj ateş alarak patlıyor ve kadının karşısındaki hedefe zehirli bir mermi enjekte ediyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ajanları tarafından kullanılan bu pipo görünümlü tabanca yakın mesafeden ateşlendiğinde hedefi öldürebiliyordu. Pipo sıkıca tutulurken ağıza giren kısmının çevrilmesiyle silah patlıyordu. Bu sayede Nazi askeri kılığına giren bazı İngiliz ajanları Alman devletinin üst yöneticilerine iz bırakmadan suikast yapmayı başarmıştı. Fakat Naziler Pipo'nun sırrını ortaya çıkardığında orduda 5 yıldan az görev yapmış subayların pipo taşımasını yasakladılar. Bir eldiven ise el sıkışılması halinde karşı tarafa ölümcül bir zehir enjekte ediyor ya da yakın mesafeden ateş edildiğinde dönüşü olmayan bir ölüme neden oluyordu. Amerikan ve Rus casuslarının kullandığı bu eldiven, soğuk havalarda üşümemek için giyilen ya da bahçıvan eldiveni gibi türleri vardı.